Selam dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Lenovo'nun H301 kablosuz kulak içi kulaklığına, fiyat performans kulaklığına yakından bakacağız. Lenovo tarafından üretilen kulak içi kulaklıklardan bir tanesi H301 kablosuz modeli. Lenovo'nun birçok kablosuz kulak içi kulaklık modeli var arkadaşlar. Bu da fiyat performans noktasında gayet başarılı olmuş bir model diyebiliriz. Videonun en başında baktığımızda beyaz bir kutuyla bizlere gelmekte. Ön yüzeyde kulaklığın kendisini zaten görmekteyiz. Kutunun arka yüzeyinde ise kulaklığın sahip olduğu özelliklerden bahsedilmiş ve yine kulaklığın yan yüzeyinde kulaklığın sahip olduğu özelliklerden bahsedilmiş. Ama bunların İngilizce ve Çince dillerde yazıldığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin kulaklığı kutusu içerisinden çıkartalım ve sahip olduğu özelliklerden de kısaca bahsetmeye başlayalım. Kutusunu ben daha önceden açmıştım arkadaşlar. Bir günlükte kullanım deneyimi yaşadım. Bu kullanım deneyimleri içerisinde müzik dinledim. Ayrıca telefon görüşü gerçekleştirdim ve şarj süresine de tabii ki baktım. Hem kulaklığın hem de kulaklık kutusunun şarj süresine de aynı zamanda kontrol ettim arkadaşlar. Kulaklığın kutusunu açtığımızda sağ sol şeklinde 2 adet kulaklığımız ve şarj kutusu burada bizi öncelikle karşılıyor arkadaşlar. Buradaki plastik standı kaldırdığımızda ise alt tarafta kullanım kitapçığını görmekteyiz ve şarj kablosu micro USB şeklinde arkadaşlar. Type-C şeklinde değil ve ayrıca oldukça da kısa bir kablo ve silikon kulak içi pedler de yine ikişer adet sağ sol için kutu içeriğinden çıkmakta arkadaşlar. Kulaklığın kutusu ve kulaklıklar arkadaşlar siyah renkte geliyor. Beyaz renklerine baktım ama ben göremedim. Beyaz renklerde satışta olabilir ama benim bakmış olduğum sitelerde farklı renkleri ben göremedim. Sadece siyah renklerde satılmaktaydı H301 modeli. Kulaklığın sahip olduğu özelliklerden detaylıca bahsetmeye başlarsak arkadaşlar, Bluetooth 5.0 versiyonuyla telefonlarımızla bağlantıyı gerçekleştiriyor ve iletim aralığı yani mesafesi diyeyim 10 metreye kadar çekim kuvveti var ama aralara eğer duvar falan girerse arkadaşlar tabii ki bu çekim kuvveti, çekim mesafesi daha da kısalacaktır. Bunun dışında iOS ve Android tarafında tabii ki kulaklığı kullanabiliyoruz ve şarj sürelerine geldiğimizde ise sağ sol şeklinde her iki kulaklıkta arkadaşlar 45 miliamperlik bataryalar bulunmakta. Şarj kutusu ise arkadaşlar 280 miliamperlik bir kapasiteye sahip. Şarj süresi ise arkadaşlar 40 dakika olarak belirlenmiş. Toplamda batarya süresi ise arkadaşlar 10 saat olarak verilmiş. Ayrıca telefonla görüşme noktasında yüksek çözünürlüklü mikrofon özelliğinden ve akıllı gürültü azaltma, gürültü önleme özelliğinden bahsedilmiş arkadaşlar. Stereo modda daha net ve daha gerçekçi görüşmelerde yapılabileceğinden yine cihazın özelliklerinde bahsedilmiş arkadaşlar. Kutusuna baktığımızda ön tarafta Lenovo yazısı siyah mat bir renk ve arka yüzeyinde arkadaşlar şarj girişi olduğunu görüyoruz ve alt tarafta sahip olduğu özellikler burada bahsedilmiş. 280 miliamperlik zaten demin bahsetmiştik. Kapasiteye bir bataryaya sahip arkadaşlar bu şarj kutusu. Kulaklığın kutusunu açtığımızda mıknatıslı bir kapak olduğunu fark ediyorum ama arkadaşlar kapak biraz sanki aşağı doğru salıyor gibi kendini. Yukarıda fazla tutmuyor. Kendiliğinden zaten aşağı doğru düşüyor. Sanki biraz problemli gibi geldi bana. Acaba bana gelen modelden böyle, bana gelen kulaklıktan böyle diye düşündüm aslında. Kulaklıklar burada sağ sol şeklinde yuvalara yerleştirilmiş arkadaşlar. Bu iki kulaklığın ortasında ise 4 kademeli bir şekilde şarj çizelgesi, şarj göstergesi buraya yerleştirilmiş arkadaşlar. Baktığımızda buradan şarjımızın ne kadar kaldığını, kulaklık kutusunun ne kadar şarjının kaldığını takip edebiliyoruz. Şimdi kulaklıklarımızı yuvasından çıkartalım. Kulaklıklara baktığımızda her iki kulaklıkta yine minik boyutlarda, minimal boyutlarda tasarlanmış ve her iki kulaklıkta Lenovo yazısı kulaklığın üst tarafına yerleştirilmiş. Ayrıca bu bölge arkadaşlar dokunmatik bölge. Bildirim ışığı şu an yanıp sönüyor kırmızı ve mavi şeklinde. Telefonla herhangi bir bağlantı sağlamadığı için bu telefonla bağlantı sağladıktan sonra bu şekilde bir yanıp sönme olmuyor arkadaşlar. Dokunmatik bölge dedik arkadaşlar. Dokunmatik bölge üzerinden çağrıları reddedebiliyoruz veya cevaplayabiliyoruz veya bir multimedya müzik dinliyorsak bunu durdurabiliyoruz, devam ettirebiliyoruz. Bir sonraki müziğe geçişini yapabiliyoruz. Dokunmatik bölgelerin hassasiyeti ise arkadaşlar gayet
yeteri seviyede, herhangi bir problemle ben karşılaşmadım. Kulaklıklar üzerinde left ve right şeklinde herhangi bir belirti göremedim arkadaşlar. Kulaklık kutusu içerisinde yuvalarda left right şeklinde belirti var ama kulaklıklar üzerinde yapılmamış. Bu bir karışıklığa neden olacaktır mutlaka. Keşke kulaklıklar üzerinde de arkadaşlar left right şeklinde belirtilseydi. Bunun dışında kulaklığın sahip olduğu ergonomik yapıdan da bahsedersek, kulaklığın kulağınıza ne kadar oturdu, ne kadar durduysa arkadaşlar, bu noktada bu kulaklıkta bir puan kırmak zorunda kaldım. Herhangi bir hareket halindeyseniz, örneğin koşuyorsanız, spor yapıyorsanız bu kulaklık kulağınızdan düşebilir arkadaşlar. O noktada bu kulaklıkta ben sıkıntı yaşadım. Hareket halindeyken kulaklığı düşürdüm. Yani kulağınıza koyduktan sonra eğer çok hareketli bir haldeyseniz kulaklık kulağınızdan düşebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun süreli kullanımlarda arkadaşlar kulakta herhangi bir ağrı falan yapmadı. Zaten üzerindeki silikon yapı da gayet yumuşak bir düzeyde. Ses kalitesi noktasında basslarda ve tizlerde kulaklıktan ben yeteri kadar keyif aldığımı söylemek istiyorum. Özellikle bas noktasında kesinlikle kötü bir bas seviyesine sahip değil. Müzik dinlerken yani o kaliteyi siz kulaklıktan aldığınızı hissediyorsunuz. Tabi bu kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Yüksek performans bekleyen arkadaşlar da olabilir. Ama bu noktada baktığımızda 150 TL 200 TL civarındaki bir fiyat performans kulak içi kulaklıktan da zaten almamız gereken ses kalitesi de bellidir. Telefon görüşmelerinde ise arkadaşlar sesi karşı tarafa net bir şekilde ilettiğini söylemek istiyorum. Karşıdan gelen seslerde de bir tık ben sanki uzaktan ses geliyormuş hissiyatı aldım. Tabii ki bunu birkaç kişide denedim. Sadece bir kişide denemedim. Konuştuğum kişinin sonuçta mikrofondan kaynaklı olabilir. Rahatsız edecek düzeyde değil. Sesi yine net bir şekilde alıyorsunuz. Sanki ses bir tık uzaktan geliyormuş gibi de bir sıkıntı var gibi arkadaşlar. Sesin telefondan kulaklığa iletiminde ise arkadaşlar görüntüyle ses arasında bir kayma, bir gecikme, bir donukluk gibi herhangi bir problemle yine bu kulaklıkta karşılaşmadım arkadaşlar. Genelde fiyat performans ürünü kablosuz kulak içi kulaklıklarda karşılaşılan en sık sorunlardan bir tanesidir ses gecikmesi. Kabaca toparlayacak olursak arkadaşlar, bilmediğiniz, duymadığınız herhangi bir markaya 150 TL, 200 TL verip bir kulak içi kulaklık almak istemiyorsanız bu noktada Lenovo'nun H301 kulaklığını tercih edebilirsiniz. Ürünle ilgili en uygun fiyatlı linkleri ben videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu, bu içeriği beğendiyseniz bir like atın, bana desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.